Ben Hatice, 8 yaşındayım. Sanatla ilgileniyorum. Bu oda nerede? Bu oda Erzurum'da, denize yakın dağların arasında küçük köyümüzdeki odam. Nasıl bir evde büyüdünüz? Köy evi ama eski taş evlerden değil. Bu odanın 2 tane kapısı var. Kapı ben doğduğumda açılmış. Çünkü annem buradan kolayca gelsin ve işte bana müdahale edebilsin diye. Ama sonra çok fazla ses geliyor diye orayı tekrar duvarla örüp bu taraftan bir kapı açmışlar falan. Burada şu an duvar var. Şu anki hali buradan girişi olan bir oda. Girdiğinizde hemen sağda dolap var. Karşıdaki benim yatağım, buradaki kardeşimin yatağı. Kardeşim benden 1,5 yaş küçük. Hatırladığınız ilk mekan burası mı? İlk hatırladığım mekan burası değil. Yani Anadolu kültürüyle de bağlantılı. Bence insanlar odalarında takılmıyorlar. Genelde salonlarında oluyorlar. Hani anılar genelde orada kazanılıyor bence. İlk anılarım hep salondan yani. Bu kaç yaşınızdaki hali? 9-10 yaşlarımda falan. Köy evi olduğu için ve mesela bak buralara falan da çizdim. Hep böyle etrafı tamamen ağaçlarla kaplı ve burası kuzey kısmı evin. O yüzden inanılmaz hem soğuk, yani böcekler, işte fare falan girebiliyordu. Eğer ahşap olursa yerden çıkabiliyor fareler. Çocukken öyle bir problem vardı. Bu odanın yerlerini bir hayvanın giremeyeceği şekilde böyle fayansla Şimdi kapladılar. paylaşımlı bir oda mı burası? Paylaşımlı bir oda. Köyde kışları soğuk olduğu için sobalı ev. Genelde salonda soba yanar. Burada yataklar serilir ve orada uyuruz. Ama yazları burada uyuyoruz. Odaya buradan giriyoruz. Burada diş deliği yazdım. Kapının deliğine biz çocukken dişimiz çekilince... Diş deliği. Dış deliği diye okudum ben. Yok aynen diş deliği. Çünkü biz dişlerimizi kendimiz çektiğimizde o kapının deliğine bırakıyorduk. Burada dişlerimiz o kadar doldururdu ki o anahtar deliğini, yani artık orada anahtar hiçbir şekilde çalışmıyor. Burada böyle büyük bir dolap var. Kıyafet dolabı. Burada benim yatağım var. Böyle tam çift kişilik sayılmaz. Böyle döşek var. Ben genelde bu tarafında yatıyorum yatağın. Koyu renk yaptım. Çünkü döşekte yattıkça burası böyle çökmeye başlıyor, evet. Ve o yüzden böyle kafam aşağıda, popom yukarıda falan uyuyorum. Burada bir çalışma masası var. Burası kardeşimin yatağı. İlginç çünkü karabasan basmıştı burada. O zaman orada da uyumuştun. Tabii canım, yani dediğim gibi zaten buralar paylaşmıyor. Herkes her yerde uyuyabiliyor yani. Burada annemin sandığı var. Bunu çok karıştırıyordum. Çocukluğumdan beri her zaman bunu çok fazla Şu an karıştırıyordum. açsak o sandıktan ne çıkar? Bir kere babaannemin böyle çok eski işlemeli kıyafetleri falan var. Öyle bir şeyler çıkar. Burada dedemin tütünlükleri çıkar. Dedem çok fazla sigara içiyormuş. Kehribar kaplı falan böyle tütünlükler var. Çok çok güzel şeyler. Onlarla falan ilgileniyordum hep. 1960'lardan bir şeyler taşıyor. Evet, aynı hatıra kutusu bir şey. En dibinde böyle 2 tane falan radyo var. Çalışma masasının da çekmecesi var şurasında. Açsak ne çıkar? Günlüğümüz belki vardır. Çok komik şeyler yazdığım günlüğüm. Yastığımı çok severdim. Böyle beyaz, üstünde sarı çiçekleri olan bir yastıktı. Çok şirindi. Geçen günlerde hatta bir tane bunun gibi benzer bir kumaş bulup yine aynısından yaptırdım. Burası pencere. Bölümünde taş duvar var. Pencerenin burasında oturulabilir yani, o kadar büyük bir pencere. Bazen burada oturuyordum ve hani dışarıya bakıyordum. Peki bu odanın bir kokusu var mı? Odanın kokusu var, evet. Yani böyle çok soğuk odaların koktuğu gibi kokuyor. Soğuk bir koku olarak tanımlanabilir. Soğuk koku olarak tanımlanabilir bence. Bu orası için evet. Yani hani kötü bir koku diyemem. Soğuk kokuyor gerçekten. Bu oda ile bağlılık kurduğunuz, en ait hissettiren şey ne? Tamam ya, yatağımın böyle altı da inanılmaz böyle karanlık şey falan. Çocukken böyle bir yuvarlak leğen gibi bir şey vardı. Bu dolap burada mıydı hatırlamıyorum ama bunun içinde de böyle, yani muhtemelen işte yazlık elbiselerimizi buraya koyuyorsak kışlıkları da bunun altına itiyorduk falan. Evet, aynen öyle bir şeyler vardı. Hep bunun altında böyle bir sürü başka şeyler var. Böyle hani bir eşyaların yığıldığı bir şeyler var. Onların arasında falan bir şeyler arıyordum. O anılarımı hiç unutmuyorum ya, böyle hani sürekli oranın altında takılıyordum. Bilmiyorum, yatağımın çevresinde çok fazla anım var herhalde. Hayal kurar mıydın? Bu eylemi nerede gerçekleştiriyordun? Tabii, hayal kurmayan çocuk mu olur? Yani işte yattığımda muhtemelen hayal kuruyorumdur. Da genelde hayallerimi dışarılarda falan kurmuşumdur. Çünkü köy çocuğum, yani odadan ziyade hep dışarıdaydık. Biz yani akşam eve annem
kafamıza vura vura alırdı öyle. Yoksa hani hiçbir zaman odaya gireyim, odada takılayım, öyle bir çocukluğum Belki olmadı pencere yani. kenarından dışarı baktığımızda. Evet, burada evet oturur dışarıya bakardım diyorum ya, şeyi göremiyordum. Mesela yan tarafta başka birisinin evi var. Orada bile gözükmüyor o kadar. Ya da burada oturuyordum. Muhtemelen hayal kuruyordum hani. Her yerde hayal kuruyordum ki çocukken muhtemelen. Hala öyleyim herhalde. Peki hayalindeki ev nasıl bir ev? Bence bu çok güzel bir soru. Bilmiyorum, herhalde herkesin böyle idealize ettiği bir yaşam var gelecek için. Hatta ona hiçbir zaman ulaşamıyorsun ve o yaşamdaki en ilk hayalin de muhtemelen bir ev oluyor. Yani kendini güvende hissedeceğin bir dört duvar arası bir yer. Müstakil bir ev tabii ki. Kapalı bir veranda ve bu verandanın camları vitraylı camı olan bir giriş hayal ederim. Şöyle büyük bir kapıyla geliyor ama önce bu verandaya giriyorsun ve işte ayakkabılarını çıkartıyorsun falan. Böyle bir ev hayal ediyorum. Yastık kılıfını beraber götürürsün. Aynen. Kendime en ait hissettiğim şey yastık kılıfı. Evet işte. Çünkü yastık kılıfımı ben bu çocukken buradan ayrıldım. 12 yaşımda falan liseye gittim. O liseye gittiğim zaman yastık kılıfımı da kendimle götürdüm. Böyle çok değerli şeylerimi bile yurtta kaybetmişimdir. Ama bu yastık kılıfını kaybetmedim. Hala köyde, hala Evet, bu yana yatağımda, taşımışsın. evet bu yatağımın bu şeyinde duruyor yani. Gittiğimde yine bu yastık kılıfını takıp yine bu yastık kılıfında uyumayı seviyorum yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Bu ederim. videoyu